Herkese merhaba. Bugün 8 tane motiften harika bir balaklava yapıyoruz. Yapımı çok kolay. Aynı zamanda da çok zevkli. 4'er tane sağ tarafımıza, 4'er tane de sol tarafımıza bir güzel motiflerimizi hazırlıyoruz. Ben burada değişik bir motif gösterdim. Dilerseniz istediğiniz motifi de bu şekilde kullanabilirsiniz. Motiflerimizin ölçüsünü detaylı bir şekilde videonun içerisinde bahsettim. Daha sonrasında da dikerek motiflerimizi birleştirdik. Boyun kısmına ve yüz hatlarımızın kısmına gelecek şekilde de şöyle tığ işi lastik yaptık. Takımı ve kullanımı bir o kadar da kolay. Hem de çok tarz gözüken bir parça olduğunu düşünüyorum. Koton içerikli ip kullandım. 4 mevsim kullanılabilen antibakteriyel pamuk ipler kullanmış oldum. O yüzden bu şekilde böyle yumuşacık tiril tiril bir balaklava oldu. Dilerseniz eğer yün akrilik ip de kullanabilirsiniz. Kullanmış olduğum ipin rengini size verecek olursam eğer 279 numara denim mavi olarak geçiyor. Denim mavi renkte bir tane balaklava hazırladım ve üzerine en son bir tane düğmemizi diktik. Bu videoda aynı zamanda ilik açmayı ve normal bir şekilde tığ işi lastik nasıl yapılır onu da aslında detaylıca öğrenmiş olduk. Bu gibi videoların daha fazla gelmesi için sayfama abone olmayı, bu videoyu da beğenmeyi en başta söyleyelim ki unutmayalım. Alta yorumlarda da bir sonraki projemiz ne olsun onu da belirtirseniz eğer bir sonraki projemizi de burada yorumlaşarak beraber bir şeyler yapabiliriz. O yüzden sizin yorumlarınız benim için çok önemli. Şimdi dilerseniz bu harika balaklavayı hep beraber örelim. Lazım olan bize 8 tane bu motiften. Şimdi ben sizler için buraya 7 tane bu motiflerden hazırladım. Motifin hemen kuruluşunu da göstermek istiyorum. Sihirli halka içerisine 12 tane trabzan yapıyoruz. Daha sonrasında hep ikili trabzanlardan oluşturacağız. Fakat elimizi ne çok gevşek ne de çok fazla sıkı yapıyoruz. Böyle ortaya yumuşacık bir görünüm kazandırmamız lazım. Onu çıkartacağız meydana. Daha sonrasında üçlü trabzanlarla önce yuvarlak yaptığımız alanı köşeye çeviriyoruz. Daha sonrasında da üzerine 2 sıra hanım dilendinin normal kutucuklarından yapıyoruz. Sadece şu ilk 2 sırasında zincir var. Birer tane. Onun haricinde köşeler hariç hiçbir yerinde zincir çekmiyoruz. Motif yapımı çok kolay ve çok zevkli. Şimdi 8. son motifimizi de beraber yapacağız. Onun için de hemen şöyle başlıyoruz. Sihirli halkamızı ilk olarak atmaya. Sihirli halkamızı da görüyorsunuz. Şöyle bir tur dolandırdım parmağımın üzerinde ve buradan ilmeğimi çıkartıyorum. Bir tane kilit zincirimi attım. Daha sonrasında ipimi çıkartıyorum. Bir zincir daha çektim. 2 tane zincirim olmuş oldu. Üzerine ipimi doluyorum. Hep ikili trabzan. 2 de çıkıyorum. Önce ikisini sonra ikisini. Üzerine ipimi doladım. Boşluktan geçirdim. Bakın ilmek çıkarttım. Önce ikisini sonra ikisini. Bu şekilde ilk sıramızı 12 tane trabzan olacak şekilde ne çok sıkı ne çok gevşek bir şekilde örüyoruz. Hemen şöyle yapalım. 12'ye tamamlayalım. 12 tane trabzanımızı yaptık. Şimdi hemen şu ilk tepe boşluğumuzun içerisine ilmek kaydırarak ilk sıramızı kapatıyoruz. Daha sonrasında 2 tane zincir çekiyorum. Bu sihirli halkamızı başladığımız ipimizi de bakın şöyle çektirdim ve burayı kapattırdım. Netlik açısından motiflerimi görünümden çıkartıyorum. Şimdi 2 tane zincir çekmiştim. Her bir tepe boşluğunun içerisine ikili trabzanlar yapıyoruz. 2 tane aralarda bir zincir. Üzerine ipimi doluyorum. Hemen direkt dibine ikili trabzan yaptım. Bir zincir. Üzerine ipimi aldım. Sırada gelen tepeye bakın tam şuraya tekrardan batıyorum. İkili trabzan yapıyorum 2 tane. Araya bir zincir. Bu şekilde ikinci sıramızı da hemen tamamlıyoruz. 6 sıradan oluşuyor motif. Eğer dilerseniz motiflerin boyunu biraz daha büyütmek isterseniz bir sıra ya da 2 sıra daha fazladan yapabilirsiniz. Motif ölçüsünün de şöyle hemen mezureyle ölçüsünü verecek olursam eğer hemen söyleyeyim. 12 santimlik bir motif hazırlıyoruz şu anda 6 sıralı olduğu için. Dilerseniz bunu 12 santim değil de tek tek motiflerden
yaparım diyorsanız 17 santime kadar çıkarabilirsiniz. 2 santim motife ihtiyacımız var. Şimdi ikinci sıramızı da ikili trabzanlarımızı her tepenin içerisine batırıp yapıp aralarda bir zincir çekerek devam ediyoruz sıra sonuna kadar. Şimdi sıra sonuna kadar bütün tepelerimize battık. 11 tane ikili trabzanımız olmuş oldu. Son olarak da bakın zaten belli, bir tane daha batım noktamız kaldı. 12.'yi de hemen dibine yapıyoruz. Burada motifin en güzel yanı, hiç ipi kopartmadan bir üst sıraya nasıl çıkılır hem onu gösteriyorum hem de bütün halde ilerlemiş oluyor. Bakın 2 tane trabzanımızı da yaptık. Bir zincir çekiyorum. Bir önceki sırada 2 tane zincirle yukarıya çıkmıştık. Bakın hemen şöyle buraya batıp zincirimin tepesine ilmeğimi kaydırıyorum. Şimdi tekrardan 3 tane zincir çektim ve bir üst sıraya çıktım. Üzerine ipimi doluyorum. Burayı daha sonra kullanacağız ama sırada gelen boşluğumuza batıyoruz. Üzerine ipimi doladım. 3 tane ikili trabzan ile bütün sırayı dolaşıyorum. Aralarda bir zincir. 3 tane trabzanımı yaptım. Bir zincir çektim. Üzerine ipimi aldım. Sırada gelen boşluğun içerisine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Ve bunu bütün sıra boyunca tekrarlıyoruz şimdi. Tekrardan bir zincir çektim. Diğer yanındaki bakın boşluğa battım. Ve buraya da 3 tane trabzanımı yapıyorum ikili olarak. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam ediyoruz. Motifim şimdiden bu şekilde gözüküyor. 3. sırasındayız. Bu sonra köşelerimizi oluşturacağız. Şimdi bakın tam şu bitim noktasındaki ayrım yere geldik. 3 tane zincirle yukarıya çıkmıştık hatırlıyorsanız. Artık burası bizim son kutucuğumuz. Bir tane zincir çekiyorum. Üzerine ipimi aldım. Şimdi bunun içerisine 2 tane ikili trabzan yapıyorum. Ve bu başlangıç noktası olan 3 tane zincirimizi de buraya ilmek kaydırarak kapattım ve 3 tane trabzanımı burada elde etmiş oldum. Şimdi tekrardan 2 tane zincirimi çektim. Üzerine ipimi aldım. Buraya başlangıç ilk kutucuğumuzun olduğu yere köşe yapacağız. Köşe içinde 3 tane ikili trabzanımı yaptım. 2 zincir çekiyorum. Üzerine ipimi aldım. Aynı noktaya, aynı boşluğun içerisine 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Burası bizim motifimizin ilk kenar köşe kısmı olmuş oldu. Tekrardan üzerine ipimi alıyorum. Artık zincir çekmiyoruz. Üzerine ipimi aldım. 2 tane kutucuğumuzun içine de üçlü ikili trabzan yapıyorum. Hep ikili trabzan arkadaşlar ve bundan sonrasında zincir yok zaten motiflerimizin. Bu bizim 4. sıramız olmuş oldu. Tekrardan üzerine ipimi aldım. Sırada gelen boşluğun içerisine 2 tane trabzanımı yaptım. 3'e tamamladım. Üzerine ipimi aldım. Şimdi köşe oluşturuyorum. Yani köşe 2 tane kutucuk, köşe 2 tane kutucuk olarak 4 tane köşe elde etmiş oluyoruz. Üzerine ipimi aldım. Tekrardan aynı kutucuğun içerisine tekrar köşe yapıyoruz. 3 tane ikili trabzan, 2 tane zincir, üzerine ipimi aldım. Tekrar aynı yere 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu bizim normal hızımız. Eğer çok hızlı anlatıyorum diye düşünüyorsanız otomatik ayarlar kısmından yavaşlatabilirsiniz. Tekrardan üzerine ipimi aldım. Ve sırada gelen kutucuğun içerisine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 tane kutucuğumuzu da ikili trabzan olarak yaptık. Üzerine ipimi aldım. 3. köşemdeyim bakın şu anda. Aynı yere tekrardan köşe yapıyorum ve bunu sıra sonuna kadar tekrarlıyorum. Sıra sonunda bir üst sıraya tekrar çıkıyoruz. 4. sıramızda da bu şekilde bitirmiş olduk. Son kutucuğumuzdayız. Bakın şimdi şu 2 zincirle üzerine çıktığımız hemen zincirin şu 2. zincirin tepesine batıp ilmeğimi kaydırdım. Zaten sonra 2 sırada normal kutucuk şeklinde öreceğiz. Yani bu şekilde. Şimdi biz tam şu kısmı yaptık. 2 sıra normal köşe olarak öreceğiz. Aralarda zincir yok. Bu 2 sırayı tamamlıyoruz. Onun için de bu şekilde bir üst sıraya çıkıyorum. İpimi biraz uzattım tığımda. Bakın şöyle üzerine ipimi aldım. İkisini bir tur çevirdikten sonra şöyle tutuyorum ve buradan
bir ilmek geçirdim ve buraya bunu sabitledim. Aynı boşluğun içerisine 2 tane daha trabzan yapıyorum ve burası otomatik olarak hem örülmüş hem de bir üst sıraya bakın bu şekilde çıkmış olduk. Şimdi tekrardan normal bir şekilde 2 sıra boyunca hiç aralarda zincir yok. Köşelerde sadece 2 tane zincir olmak üzere motifimi tamamlıyorum ve motifimi burada bitiriyorum. 8. motifim ama muhtemelen sizin 1. motifiniz olmuş olacak. 8'e tamamladığımızda motiflerimizi dikme yöntemiyle hemen birleştireceğiz. Ortaya bu kışın bence daha havalı bir balaklavası meydana çıkmış olacak. Yenilikleri denemeye devam edelim. Motifimizi 6 sıraya tamamladık. Şimdi artık bunu kapatıyoruz ve 8 tane motifimizi de bu esnada tamamlamış olacağız. Motiflerden 8 tane yapıyoruz arkadaşlar bu arada. Motifimi de bu şekilde kapattım. Hemen şimdi ucunda biraz pay bırakarak bunu kesiyorum. Daha sonrasında ipimi arkaya gizlemeye artık hepimiz öğrendik bence. Şimdi şöyle herhangi bir ilmeğin hemen arkasından geçirip bunu buraya sabitliyorum. Daha sonrasında ipimi ilmekler arasında da bu şekilde biraz dolandırıyorum ki daha sonra bir sökülme gibi herhangi bir sıkıntı yaratmasın. Şu şekilde ilmekler arasında ipimi gezdirdim. Bunu artık buradan kessem de biliyorsunuz sorun olmuyor. Aynı şekilde buraya da bunu yapacağız. Şimdi motiflerimiz 8 tane ve şu şekilde oluşacak. 4-4 iki tarafa da gelecek şekilde. Şöyle bu 4 parçayı diğer tarafın da 4 parçasını dikerek uzunca bir dikdörtgen parça aslında elde etmiş olacağız. Daha sonrasında da bunu ikiye katladığımızda zaten bu bizim direkt sağ ve sol baş kısmımızı oluşturmuş olacak. Şimdi bu 8 tane motifi ikişerli olarak yan yana dikeceğim. Bunun da dikmesinin bir püf noktası şu şekilde. Önce motiflerimi şöyle dizdikten sonra en uç kısımdan başlıyorum. Yani şöyle birinci motifimi dikiyorum. Daha sonra bu 3 ve 4'ü dikiyorum. Daha sonra 5 ve 6'yı, daha sonra da 7 ve 8'i dikiyorum ki buraya dikişte şöyle uzunca bir sabitleme olsun. Daha sonrasında da her iki arayı böyle dikerek oluşturacağım. Onun için de hemen iğnemizi ipimize takalım ve hızlıca nasıl dikiyorum onu gösterelim. Dediğim gibi şimdi motiflerin her iki yüzünü de şöyle sırt sırta veriyorum önce. Her iki tarafta da bakın böyle iyi yüzlerini karşılaştırdım. Hemen köşeden başlıyorum. İlk köşeye şöyle şuradan giriyorum. Diğer köşeye de giriyorum. Aynı eş zamanlı olarak. Ve ipimizi biraz uzunca bıraktık. Bu ipimiz burada kalsın. Daha sonra bunu şöyle bir düğüm atarak buraya sabitliyorum. Eş zamanlı olarak iğnemle karşıdan direkt diğer karşıya girdim. Bu şekilde motiflerimi dikiyorum. Bakan taraftan iğne ile karşı tarafa geçiyorum bakın. Bu şekilde şimdi bütün motiflerimin hepsini ikişerli olarak karşılıklı dikeceğim. Yani 8 tane motifimi bu şekilde, burası bitince diğer 2 taneyi koyacağım, diğer 2 taneyi koyacağım derken bütün motiflerimi aynı sırada hepsini dikmiş olacağım. Şimdi hepsini dikelim ve tekrardan bitmiş bir şekilde karşınıza gelelim. Bahsettiğim gibi tek düz bir şekilde şöyle motiflerimizi birleştirdik. Bakın aslında dikince bile motifler ne kadar güzel duruyor aslında. Farklı bir birleştirme tekniği. İsterseniz sık iğne ile de birleştirebilirsiniz ama vakit kazanım açısından dikmek bana göre en kolayı olmuş oldu. Şimdi de tam karşılıklı olarak şu ayrık olan motiflerimizi bu üç kenarına tekrardan bu şekilde karşılıklı olarak hemen dikiyoruz. Burada başlıyoruz. Burada ipimizi kesiyoruz. Ve dikiş işlemini bu şekilde sona erdirmiş olacağız. Hemen bu tarafını da şimdi hızlıca dikelim ve tekrardan karşınıza gelelim. Bunun için de hemen gene karşılıklı olarak bakın giriyorum. Aynı şekilde tam karşıdan bir tane zincir çekmiştik ya köşelerde. Tam o köşelerin bulup ortasından giriyorum motiflerimi. Hatta şunu biraz şöyle pay bırakarak dikeceğim ki bu ipimi daha sonra arkaya alabileyim. Tekrardan tel atma yöntemi dediğimiz şekilde her zaman bana bakan kısımdan motiflerime giriyorum ve karşılıklı olarak bu
bu şekilde dikiyorum. Dörtgen bir parçamız olmuş oldu. Hem dikey olarak hem de yatay olarak şöyle bütün motiflerimizi birleştirdik. Hatta bu motifleri birleştirmişken de size de fikir olsun hemen söyleyeyim. Eğer bu motiften 3 sıra daha yan yana getirirseniz arkası 5'li, boyu da 4'lü, size harika bir motifli hırka olmuş olur. Dikerek de bakın zaten bu şekilde gözüküyor. Motifli hırka da yapabilirsiniz arkadaşlar. 42 bedene kadar da uyumlu bir motif hırka olabilir bu motiflerden. Gayet de güzel oldu. Hem de birazcık değişikliğin dışına çıkmış olduk. Rengi için kusura bakmayın. Çünkü bu modelin rengi aslında buydu. Farklı renklerini örmüşler ama ben bu denim mavisine vurulduğum için denim mavi yaptım sizinle de. Ama siz istediğiniz rengi, istediğiniz dokudaki ipleri 12 santime denk getirecek şekilde ayarlarsanız eğer, o zaman bu balaklavadan zaten yapmış olursunuz. Parçamızı dikdörtgen olarak bitirmiş olduk. Tekrardan son bir yerimiz kaldı dikmek için. Bakın o da neresi? Tam şu köşe. Bu köşeyi de dikiyoruz. Yani burası bizim başımızın tam tepesi. Yüzümüz burada. Burada boyun kısmımız olmuş olacak. Şimdi üç kenarını boş bırakıyoruz tabii ki. Ama şu tepe kısmını da tekrardan aynı şekilde dikişe vuruyoruz. Burası da dikilmiş olacak. Ve ortaya şöyle üçgen, burası açık, boyun kısmına lastik gelecek, ön kısmına da lastik gelecek. O yüzden tepe kısmını kapatmış bir parça haline getirmiş oluyoruz. Şimdi motifimizin şöyle 4'e katladığımızda bakın 4 tane motifimiz burada, 4 tane motifimiz de burada olmuş oldu. Yani bu başımızın sağ ve sol tarafı, burası yüzümüze gelecek kısım, burası da boynumuzu oluşturacak kısım. Tam şu tepe noktasını şu uç kenardan başlayarak sıra sonuna kadar dikmiş oldum. Hatta iğnem de burada. Hemen iğnemle de son defa burayı sabitliyorum ve artık dikme işlemimiz bizim burada bitmiş oldu. Bundan sonrasında da lastik, tığ işi lastik örgü yapmış olacağız. O da zaten çok kolay. Verdiğim ölçülerde biraz daha oynama yapabilirsiniz. Biraz daha küçük ya da biraz daha büyük yapabilirsiniz. Ve bu şekilde bitirdik. Bakın örgümüzün bize bakan taraftan uç kısmından başlayarak bu sırayı komple trabzan olarak devam edeceğiz. Daha sonraki sıralarında da tığ işi lastik yapacağız. Hemen şimdi onu da gösterelim. İlk olarak kilit zincirimi bir tane şöyle atıyorum ve ipimi sabitledim. Köşeden başlıyorum her zaman. Üzerine ipimi alıyorum. Tam köşe noktamıza bir tane ikili trabzan yapıyorum. Fazladan kalan ipimi üzerine alıyorum. Bu ipi gizlemeyi zaten artık hepimiz öğrendik. Bu ipimi tutuyorum. Sırada gelen trabzan tepesine batıyorum ve buraya bir ikili trabzan daha. Bu sırayı bu şekilde ilk sıra genelde hep trabzan olur. Ve biz bunu bütün trabzan tepelerine batacağız. Şimdi 2 tane yapmıştım. Sırada gelen trabzan tepesine 2 tane trabzan yaptım. Üzerine ipimi aldım. Boşluğun içerisine bir tane ikili trabzan yaptım. Ve bu şekilde sıra sonuna kadar bütün tepelerimizin içerisine birer tane ikili trabzan yapıyoruz. Örgünüz ne olursa olsun bu tığ işi lastiği her örgüde kullanabilirsiniz. Hep ikili trabzan. Direkt tepelerine batıyorum ve ikili trabzanlar halinde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Sıra sonuna kadar ikili trabzanımızı yaptık. Son köşe dönüm noktamız kaldı. Bakın hemen ona da bir tane ikili trabzanımı yaptım. 2 tane zincir çekiyorum. Örgümü arka kısmına çevirdim. Şimdi burada yapmamız gereken şey şu. Üzerine ipimi alıyorum. İlmekleri bir önden bir arkadan örmüş olacağız ve bunun adı da tığ işi lastik örgü olacak. Üzerine ipimi aldım. Bakın şöyle trabzanımızı, bir tane trabzanı baz alarak tığımı önden taktım, arkadan geçirdim. Trabzanımı tığımın üzerine aldım. Buraya bir tane ikili trabzan yaptım. Üzerine ipimi aldım. Şimdi tam tersine yapıyorum. Önden girmiştik. Şimdi arkadan. Arkadan giriyorum ve trabzanımı tığımın üzerine bu şekilde aldım ve ikili trabzan. Üzerine ipimi aldım. Şimdi önden
tekrardan bu şekilde trabzan yapıyorum. Yani buradaki yapmış olduğumuz işlem tığımızı önce önden, daha sonra da arkadan trabzanlarımıza geçirmek. Şimdi arka trabzanımızdan giriyoruz. Arkadan girdim, önden çıkarttım ve tekrar tığımı arkaya geçirdim örgümün. Bakın bu şekilde buraya 2 tane trabzan yapıyorum. Üzerine ipimi aldım, önden girdim. Tığımı, trabzanımı bu şekilde geçirdim ve ikili trabzan yaptım. Sıra boyunca bir önden bir arkadan bu işlemi tekrarlıyoruz ve bu bizim aslında ikinci sıramız olmuş oldu. Tekrardan üzerine ipimi aldım. Bakın arkadan giriyorum. Şöyle tekrar arkaya geçiriyorum tığımı. Buraya ikili trabzan yapıyorum. Örgüm bu şekilde gözükmüş oldu. Şimdi bunu istediğimiz kadar uzatabiliriz. Battaniye kenarlarınıza, hırkalarınızın kenarlarına ya da yapabileceğiniz tüm projelerde aslında hem model hem de lastik işlemini görmüş oluyor. Tığ işi lastik denilen yapım aşaması da bu kadar kolay. Örgümüz bu şekilde ilerlemiş oluyor. Net modelin gözükmesi açısından sizler için söylediğim gibi birkaç sıra ördüm ve geldim. Şimdi sıra sonunu burada size göstermek istiyorum. Aksi takdirde eksiltme yanlışlıkla yapabilirsiniz ama aynı çizgi üzerinde nasıl bir üst sıraya çıkıyorum hemen onu da gösteriyorum şimdi. Üzerine ipimi aldım, arkadan girdim, önden tığımı çıkardım ve tekrar arkaya iterek buraya bir tane daha trabzanımı oluşturdum. Şimdi öndekine tığımı önden tekrardan geçirdim. Ve bakın 2 tane trabzanımız kalmış oluyor bu son kenarda. Burası arkasından tekrardan yapıyorum. Son 2 ilmeğim ve sıramın sonu. Burada bir üst sıraya çıkmıyorum. Üzerine ipimi alıyorum. Son trabzanımı bakın tam şurası yani. Bu son trabzanımı normal örüyorum ve bunu ön olarak kabul ediyorum. Tekrar 2 zincir çekerek arkasını çeviriyorum ve bu şekilde tığ işi trabzanımızı devam ettirmiş oluyoruz. 10 sıra boyunca lastiğimizi tamamladık. Bakın şöyle bir görüntü oldu. Dilerseniz biraz daha uzun bırakabilirsiniz ama kısa bırakmayın kesinlikle. Çünkü bu aralık motiflerimizin hemen hemen yarısı kadar oldu ve iyi bir ölçüye geldi. Mesela bunu başınıza taktığınızda bu kısım sizin ense ve boyun aralığınıza gelecek. Burayı dolduracak kısım. Şimdi hemen hızlıca 10 sıra lastiğimin de ölçüsünü verecek olursam bakın ortalama 7 santim kadar yapıyor. 7 santim boyunca 10 sıra gidip gelip bu trabzandan lastik yapımını zaten yapacağız. Çok kolay oldu. Ekstradan da söylemek istediğim şey bu aşamaya kadar toplamda bir yumak gitti. Yani çok az ipin ucunda kaldı. O da ikinci yumaktan da çok az biraz daha kullanacağız demektir bu. Şimdi ikinci yumağın başından biraz daha kullanacağım. Artık işlemimizin sonuna geldik. Balaklavamızın ön çeperini yapacağız şimdi. Yani yüzümüze gelen kısmına da lastik gidip aynı zamanda buraya bir tane ilik açacağız ve düğme dikeceğiz ki burası bizim hem de boynumuzu kapatacak. Şapkamızı geriye açtığımızda burayı bizim tutacak kısım olacak. Şimdi aynı işlemi bu ön çeperine yapacağız. İpimi hiç kopartmamıştım bu zamana kadar. Şimdi artık buradan itibaren kopartıyorum. Daha sonrasında da ön yüzünden tekrardan lastik giderek hem ilik oluşturacağız hem de balaklavamızın artık sonlarına gelmiş olacağız. Şimdi burayı bırakıyorum bu şekilde. Tekrardan hemen başlıyorum. Kilit zincirimi bir tane attım ve sabitledim. Örgümün iyi yüzünden bana bakan iyi yüzünün tam köşe kısmından şimdi tekrardan başlayacağım. İlk trabzan boşluğumun içerisine bir tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi hemen başlayacağım. İpimizi gizliyoruz biliyorsunuz. Şöyle aynı yuvanın içerisine 2 tane trabzan yaptım ikili. Tekrardan aynı. Her bir kutucuğumuzun içerisine şu lastik örgüde özellikle ikili trabzanlar yapacağız. Her kutunun içerisine 2 tane ikili trabzan olarak burayı bu kısmı ilerleteceğim. Her birine şimdi 2 tane trabzan yapıyorum.
Trabzanlarımız ne çok gevşek ne de çok sıkı. Normal ördüğümüz gibi yapıyoruz. Bu ön lastiğinde çok fazla git gel yapmayacağız. Hemen ortalama 3-4 sırada bunu bitirmiş olacağız. İlk sıramız biliyorsunuz trabzanlarımızı direkt kurmak. İkinci sıradan itibaren de lastiğimizi oluşturmak. İlk sırada normal bir şekilde trabzanlarımızı örüyoruz. İkinci sırada ise ilik açacağız. Şimdi bakın, bütün lastik boyunca yuvalarımın içerisine, şu ilk sıradaki yuvanın içerisine ikişerli olarak ikili trabzan yaptım. Diğerlerinde normal örgü kısmına geçince sadece tepelere birer tane batacağız. Şöyle bir görünüm oldu. Şimdi lastiğimin son trabzanındayım bakın. Buraya da 2 tane yaptım ve geldim bu örgü kısmının olduğu yere. Buralara artık tepelere birer tane batarak diğer lastik ucumuzun şu kısmına ikişerli olacak şekilde sıra sonuna kadar tamamlıyoruz. Hemen yapalım şimdi. İlk sıra trabzanımızı yaptık. Şimdi şu aşağı kısmında olan lastiğimizi tekrardan bu uçtan başlayarak son sırasına kadar devam edeceğiz. Fakat bu bizim normalde şöyle taktığımızda sağ tarafımıza gelecek kısımda düğmemiz, sol tarafında da iliğimiz olacak. Şimdi buraya gelene kadar normal bir şekilde trabzanlardan lastik kurumunu devam ettireceğiz. Buraya geldiğimizde ilik açacağız ve tekrardan üzerine 2 sıra daha örüp işlemimizi tamamlayacağız. O yüzden diğer lastik ucunun şu kısmına gelene kadar şimdi tekrardan lastik bölümünü yapmaya başlıyoruz. İkinci sırada da trabzan tığ işi lastik tarafını oluşturmuş olduk. Şimdi bu lastik kısmına geldik. Bu lastik kısmında çok fazla aşağı kısma gelmeyecek ilik yerimiz. Biraz daha şöyle yukarıdan. En baştan 3-4 tane ördüm şurasını. Ve şimdi ilik açmayı hemen gösteriyorum. Bu lastiklerde ilik açmayı daha sonraki projelerinizde de zaten kullanabilirsiniz. İlik açmak için de bakın, düğmenizin boyuna göre, eğer düğmeniz çok küçükse bir tane zincir, eğer düğmeniz normal bir büyüklükteyse, yani hırkalara dikilecek boyda bir büyüklükteyse, o zaman 2 tane zincir çekiyoruz. Ben 2 tane zincir çektim. Üzerine ipimi alıyorum. 1-2 atladım. 3. trabzanıma bakın öndeydi. Hemen şöyle yapıyoruz. Arka ön arka. Yani arkadan giriş yapacağız buna. Hemen şöyle. 2 tane trabzan atladım. 3. trabzanıma da saydım aradakilerini. Çünkü sıralı olması gerekiyor. Bir üst sırada aynı kurulumuna denk gelecek şekilde yapacağız bunu. Öndeydi, arkadan girdim, önden girdim, arkadan girdim diye bunu kendim saydım. Şimdi önden tığımı trabzandan geçirdim. Bir trabzan yaptım. Üzerine ipimi aldım. Arkadan geçirdim. Ve bu sırayı da bu şekilde böyle tamamladık. 3 sıra trabzan lastik yapmak makul geldi bana. Çünkü çok da fazla kalın olmamasını istiyorum. Yüzüme böyle gelmesin. Arka tarafta böyle biraz daha bir potluk bırakmasın diye. Son sıramızı da hemen hızlıca üstüne tekrardan gideceğiz. Ve daha sonrasında da düğmemizi dikeceğiz. Instagram hesabından da paylaşırsanız yaptığınız balaklavalarınızı, orada da emeğinizi herkese gösteririz. Şimdi son olarak trabzanımı da şöyle tam ucuna battım ve sırayı tamamladım. 2 zincir çekerek son sıramı normal bir şekilde örüyorum. 2 zincir çektiğim için buraya 2 tane daha trabzan yapacağım. Hiçbir şey yapmamış gibi tekrardan devam edeceğim ve sıramı artık bu şekilde bitireceğim. Örüp hemen geliyorum. Hemen hızlıca şöyle düğmemizi de diktik. Uygun bir büyüklükte kendinize, evinizde ya da elinizde olan düğmeyi de dikebilirsiniz. Büyük boysa eğer 2 tane zincir çekerek iliğimizi burada atlattık. Eğer küçük boy ya da böyle daha bundan küçükse bir tane zincir çekerek de bunu yapabilirsiniz. Bakın hemen hızlıca sizin için şöyle diktim. Tam karşılıklı eşit olarak gelecek şekilde. Ve burası da bizim tam çenemizin altında boyun kısmımızda olacak kısımdı. Balaklavamız da bu şekildeydi. Eğer bu gibi videoların daha fazla gelmesini istiyorsanız
Bu videomu beğenip sayfama yorum yapmaya, abone de olmayı unutmayın. Bir sonraki projemizde ne yapalım? Onu da aşağı yorumlara eğer yazarsanız çok mutlu olurum. İzlediğiniz için teşekkürler.